Bugün sizinle biraz dertleşmeye geldim. Konumuzun ne olduğunu zaten başlıktan anlamışsınızdır. Elimden geldiğince cümleler üzerinde titizlenerek anlatmaya çalışacağım. Çünkü yanlış anlaşılmasını istemiyorum. İtalya'da 7 yıldan beri yaşıyorum. Yani 7 yılı aştı hatta. Ve buradaki yaşam deneyimlerimden genel olarak size bahsediyorum. Ama tabii ki her şey harika, mükemmel gitmiyor. Ve bazı sorunlar da çıkabiliyor. Bu da biraz kişisel olarak algıladığınızda daha da büyüyebiliyor. Aslında bu konuları ufak ufak halletmeye başladım ve sizinle de konuşup eğer bu durumu yaşayan biri varsa bari dedim bir işe yarayayım. Benim gibi hisseden varsa bunu izlerken diyebilir ki ben de böyle hissediyorum, yalnız değilmişim. O yüzden aslında böyle kamera karşısına geçtim ve bugün sizinle konuşacağımız konu gerçekten çok hassas bir konu olduğu için öncelikle yanlış anlamamaya çalışmanızı, bunun bir şikayet olmadığını, sadece duygu durumumu paylaştığımı ve kişisel deneyimlerimden oluştuğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Neresinden başlayayım bilmiyorum. Çünkü çok uzun bir serüven benimkisi. Galiba ilk söylemek istediğim şey güler yüzlü ve mesafeli olduklarından bahsedeceğim. Evet, çünkü en çok beni kandıran nokta bu oldu. İtalyanlar gerçekten çok güler yüzlü, çok sıcakkanlı, Türkler gibi diyebileceğiniz insanlar ve sizi öyle hissettirdiği için de ben buraya çok çabuk alışırım. Ben burada çok çabuk çevre edinirim. Çok güzel sosyal çevreler içerisine girerim ve burada hayatımı inşa edebilirim dedirtebiliyorlar. Belki bu 3-4 ay burada kalan birisi için hala böyle geçerlidir yani. Ama uzun bir süre kaldığınız zaman artık daha samimi bağlar kurmak istiyorsunuz ve daha böyle belirli bir sosyal çevreye ait olmak istiyorsunuz. Ve onu oluşturamadığınızda da neden olduğunu sorguluyorsunuz. Aslında nedeni tamamen şu, gerçekten çok güler yüzlüler ama mesafeliler. Konuşmalarınız belli bir yerden sonrasına gitmiyor. Çok derin bir konuyu, bir sorununuzu, özel bir sorunuzu oturup da konuşamıyorsunuz. Çünkü zaten ilgilenmediklerini fark ediyorsunuz. Bu arada kendi içlerinde böyle değil. Siz yabancı olduğunuz için böyle oluyor. Çayın sakinleştirici etkisine dayanarak devam ediyorum. Peki bu neden böyle? Yani İtalyanlar kendi içinde çok güzel dostluklar, çok güzel samimiyetler kurarken neden ben yabancı olduğum için bu şekilde hissediyorum? Bence bunun sebebi çok kapalı bir kültür olmaları. Yani onlar küçüklükten gelen dostluk bağlarına, işte okuldan tanıştıkları dostluklara önem veriyorlar ve halen o insanlarla görüşüyorlar. Bizde ise bence şöyle oluyor. Mesela ilkokulda çok yakın olduğun biriyle liseye geçmeden daha bağların kopmuş olabiliyor. Sebebi çünkü biz çok fazla yol ayrımından geçiyoruz ve her yol ayrımında bize uymayan arkadaşlarımızla ister istemez bağ kesiyoruz. İtalyanlarda ise çok yakın iki arkadaşı gördüğünüzde ikisinin birbirine hiç uymadığını fark edebilirsiniz. Ama arkadaşlıkları mükemmel ilerliyor. Çok yani 20 sene önce tanışmışlar ve hala çok iyi arkadaş olarak kalabiliyorlar. O yol ayrımlarını yapmışlar. Ama başka bir yolda buldukları kişiyle yakınlaşmak yerine halen o diğer yola gitmeyi seçmiş arkadaşlarıyla devam ediyorlar. Bu biraz kapalı bir kültür olduklarından dolayı diye düşünüyorum. Hatta bunu gerçekten çok merak edip oturup araştırdım. İnanabiliyor musunuz? Çünkü insan kendisinde de sorun var gibi düşünebiliyor. Ben çok uyumlu bir insan olduğumu düşünüyorum. Acayip uyumluyum. Uyum sürecim 0 saniye. Gelirim, bir ortama girerim ve oradaki her şey olduğu gibi kabullenirim. Benim karakterim böyle. Sorgulamıyorum neden, niye diye. Bir kişiyi o şekilde kabul ederim mesela. Tanıyana kadar tabii ki süreç geçer ama her olayda onu tanıdığımda o öyle derim. Neden böyle yapıyor demem yani. Ya da işte bir kültürü de öyle kabul ederim. Her şeyi öyle kabul eden bir insanım. O yüzden de her ortama çok rahat girebilen bir insanım. Benim kişiliğimdeki bir insanın bile bunu söylüyor olması, yani İtalyanların mesafeli duruşunu söylüyor olması bence çok önemli bir tespit. Bunu bu arada bazı İtalyan arkadaşlarımla paylaştım. Ya çok azı kabul ediyor böyle olduklarını. Yani bir İtalyana gidip bunu söylediğinizde bence %90 kabul etmeyeceklerdir. Hayır, biz çok çabuk arkadaş oluyoruz. Neden? Sen demek ki öyle insanlara denk gelmişsin. Kötü bir deneyim yaşamışsın deniyor. Ben de diyorum ki bu birebir yaşadığım bir deneyim değil. Genel olarak hissettiğim şey. Bu anlattığım güler yüzlü ama mesafeli olma durumu aslında sadece arkadaşlıklar için söylediğim bir şey değil. Sokakta bile yürürken, bir markete girdiğinizde kasiyerle o 2 saniyelik muhabbetiniz olur ya orada bile, ya da bir kahve sipariş ediyorsunuz orada bile hissettiğiniz bir şey. Sürekli buna ne diyelim? Bir şey var arada. Aslında görünmüyor çünkü çok güler yüzlü bir şekilde sizi karşılayıp ciao, come stai diyorlar. Ama o come stai'den sonra, yani nasılsından sonraki aşamaya geçerken bir şeye böyle çarpıyorsun.
cam duvar diyebiliriz. Aynen. Ben buna cam duvar diyeceğim. Bir cam duvar var yani ve oradan içeri giremiyorsun ama diğer herkesle girebiliyor. Sadece seninle o diyaloglara girmiyor. Mesela bir yerde oturuyorsun ve sen o gün belki de işte elinde mendil, böyle burnun artık sümkürmekten kızarmış, tamam mı? Ve ben senin sürekli gördüğüm bir insanım. Nasılsın dedikten sonra ya işte iyiyim sağ ol diyorsun. Aa ne oldu, hasta mısın demezler. İkinci bir cümleyi kurmazlar. Ve bu bende de böyle oldu. Biraz bu anlamda İtalyanlaştım. Onlar yapmadığı için ben de yapmıyorum. Çünkü bir süre sonra artık bu etki tepki olayı bu şekilde oluyor. Yani sen onlardan bunu gördüğün zaman da bu şekilde yapıyorsun. Türkiye'de mesela çok daha başka bir insanım. Çok daha sıcak bir insanım. Burada beni birine sorsanız bu kadar sıcak değilimdir bence. Öyle söylemeyeceklerdir. Bir tık daha ister istemez kendimi geri çektim. Az önce bir yere uyum sağlamaktan bahsettim ya. Mesela bunun bende oluşturduğu etkiden bahsetmek istiyorum aslında. Yani tabii ki belirli bir kişiliğim var. Artık 30 yaşının da üzerindeyim. Bu saatten sonra da kişiliğimde çok büyük böyle hani iskeletini oluşturduğu parçaların değişeceğini düşünmüyorum. Ama yine de bazı şeylere uyum sağlamak için bunları bir tık bir geri plana atabiliyorum. Kendimi ön plana koymuyorum. Yani o insanlarla sosyalleşirken kendimi ön plana koymaktansa onlara uyum sağlıyorum. Ben buradayım, merkezim burası, böyle düşünün. Ama karşı tarafa uyum sağlamak için sürekli ya bu çemberin ortası burasıysa ben şuralarda geziyorum. Buralarda. Çünkü o kişiler benden çok farklı. Bir süre sonra şöyle oluyor. Yaptığımız bütün sosyal aktiviteler, gittiğimiz yerler, konuştuğumuz şeyler hepsi benden o kadar uzak ki. Onları ben değil de sanki burada başka birisi yapıyor. Çünkü ben evime geldiğimde benim ilgi alanlarım çok farklı. Eğer Türkiye'de olsaydım yapacağım sosyal aktiviteler, bulacağım arkadaşlıklar çok farklı olacaktı. Bu aşırı uyumlanma hali başka bir İpek'i ortaya çıkartıyor. Olmayan bir İpek'i ortaya çıkartıyor ve beni kimse burada %100 tanıdığını yani söyleyemez eşimden başka. Çünkü eşime karşı bir tek o %100 İpek'i hani gösterebiliyorum. Bu arada bütün bu eleştirilerin hepsini de eşimle oturup yapıyorum. Çok şükür ki o çok anlayışlı bir insan ve hani şöyle demiyor, hayır İtalyanlar öyle değil demiyor. Evet haklısın öyle diyor. Ve zaten bununla ilgili videonun sonunda da bir şey söyleyeceğim. Unutmamam lazım. Şuraya not aldım. Çünkü bence çok önemli bir şey. Yani o yüzden böyle bir tık daha şunu fark ettim. Uyum sağlamaya çalışırken çok yoruluyorum. Yani o kadar yoruluyorum ki o enerjini oraya ver işte sürekli o şekilde olsun. Yani onlar ne diyorsa olsun. Mesela hayır demiyorsun. Çünkü zaten uyum sağlaman gerektiğini düşünüyorsun. Karakter meselesi olarak öylesin. Ama işte bir süre sonra o çok böyle uyumlu kız gidiyor da hayır demeye başlıyorum. Bende şöyle bir huy var. Bir şeylere böyle tahammül edebileceğim kadar tahammül edip o böyle bir an geliyor hiç tahammül edemiyorum ya. İşte oradaki geçişim benim ufak ufak olmuyor. Böyle bildiğiniz tak diye oluyor. Mesela bir yere gitmeyi sevmiyor muyum? Ya böyle hiç utanmadan, çekinmeden artık oraya gitmeyi sevmediğimi söylüyorum. Halbuki orası da hep takıldığımız bir yer bile olabilir. Gitmek istemiyorum diyorum mesela. Zaten bunlar dediğim gibi eşimle paylaştığım şeyler ama arkadaş ortamımızda da çok rahat söylüyorum. Ya eğer bana seçme hakkı sunuyorsanız gitmek istemiyorum diyorum ve başka bir yere gitmeyi öneriyorum mesela. Çünkü bu uyum sağlama hali beni çok bunalttı arkadaşlar. Eğer siz de böyle bir durumun içerisindeyseniz, sosyal çevrenize sadece ve sadece uyum sağladığınız için o sosyal çevre içinde kaldığınızı düşünüyorsanız gerçekten bence o sosyal çevreyi edinmektense hiç edinmemek daha iyi. Ben mesela bununla ilgili hatta ne yapıyorum? Bundan bir önceki videoda olması lazım. Sizinle rutinleri konuştum. Kendi kendime daha fazla rutin, evimde, kendi çevremde ya da dışarı çıktığımda yapılacak başka rutinler oluşturmaya çalışıyorum. Tenis de aslında bunlardan bir tanesi oldu. Havalar biraz daha iyileşsin. Hemen tekrar tenise başlamak istiyorum. Çünkü tenis benim için benim sevdiğim, benim sosyalleştiğim, benim seçebildiğim, kimseye uyum sağlamak zorunda olmadığım bir yer olacağı için bu benim hoşuma gidiyor mesela. Yani o yüzden biraz daha böyle bu uyum sağlayan İpek'i ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Bir de bugün bir tane videoya denk geldim. Kanalı koymak istiyorum aslında. Şeye koyayım, tamam mı? Yorumlara koyayım. İlk yorumda sabitleyeceğim sizin için. Lara, sevgili Lara gerçekten güzel bir video çekmiş ve orada dışlanın ki nereye ait olduğunuzu bulun diyor. Mesela bu o kadar güzel bir şey ki siz aslında zaten bazı gruplar tarafından dışlandığınızda mutlu olmalısınız diyor. Ben bunu hep aslında böyle hayatım boyunca hissediyordum. Mesela bazı insanlarla aynı fikirde olmak beni mutlu etmiyordu. Çünkü zaten o böyle düşünüyorsa o bana o kadar zıt ki benim öyle düşünmemem gerekiyor diye.
Bu gerçekten bu cümlesi Lara'nın bana onu hatırlattı ve sonra dedim ki ya bunu diyen İpek nereye gitti? Hani böyle diyordun. Hemen o haline geri dönmelisin. Bu arada genel olarak dışlanmaktan bahsetmediğimi de anladınız bence. Bu bir hissiyat. Kesinlikle dışlanmak ya da ırkçılık değil. Çünkü ırkçılık nasıl oluyor? Buraya da bir parantez açayım. Irkçılık insanların kendi ırkını diğer ırkları yererek övdüğü bir durum aslında. Burada kimse sizin yabancı olduğunuzu bile bilmiyor. Bazen bazı ortamlara girdiğimde benim İtalyan olduğumu bile zannedenler oluyor. Ama ona rağmen bir mesafe var. Çünkü daha önce beni görmemişler. Ben onların herhangi bir yerden bir tanıdıkları değilim. Yani bazen kalkıyorsun çok başka bir yere gidiyorsun ve o insanların sana bakışları bu kız nereden çıktı oluyor. Çok büyük bir şehirdeysen bu zaten başkadır. Daha küçük çevrelerde daha fazla bu sen yabancısın hissini hissediyorsunuz. Ama bu kesinlikle ırkçılık değil. Daha önce bununla ilgili konuştum. Burada yine yaşayan, İtalya'da yaşayan bir Türk kızıyla konuştuğumda o bunun ırkçılık olduğunu söylüyordu. Ben de olmadığını düşünüyorum diyordum. Halen de öyle düşünüyorum. Çünkü üstüne üstlük konuştuğumda ve Türk olduğumu söylediğimde İtalyanlar çok hoşuna gidiyor. Çok fazla şey soruyorlar. Gerçekten çok aşırı muhabbet ediyorlar. Ama o muhabbet orada kalıyor işte. Aslında anlatmak istediğim şey şu. Hani o gün orada çok güzel muhabbet ettik ve ben bu kızla arkadaş olurum, bununla görüşmek istiyorum. Bunun devamı gelmeli denmiyor. Seninle çok güzel konuşuyorlar. Irkından dolayı seninle muhabbet ediyorlar. Yemeklerini soruyorlar. Hangi şehirde ne yapılır onu soruyorlar. İşte gitmeyi düşünüyorlarsa onu anlatıyorlar. Ne yapmak istediklerini söylüyorlar. Ama arkadaş olmuyorlar. Sadece bilgi alışverişi. Çok nazikler. Çok güzel bilgi alışverişi yapıyorlar. Ama o iş orada kalıyor. Ertesi gün seni arayacak, soracak kimse yok yani. Bu çok değişik bir durum aslında. O yüzden anlaşılabilmesi için de biraz daha örneklendirmeye çalışıyorum. Bir de mesela kültürel olarak farklılığını çok net hissettiriyor size bazı konularda. Bu küçük hikayeyi de buraya sıkıştırayım. Ben bir keresinde cenazeye gittiğimizde Fabio ile içeride yer kalmamıştı. Dışarıda beklememiz gerekti. Yaklaşık 20 kişi falan dışarıdayız. Onların da arasından 2 tanesi bizim arkadaşımız. Ve bir anda böyle yağmur tıp tıp atıştırmaya başladı. Arkadaşımızdan birinin yanında şemsiyesi varmış. O şemsiyesini çıkarttı açtı. Bu arada diğer tanıdıklarımız demeyeyim de tanıdığım yüzler, buradaki insanlar. Birebir isimlerini bilmiyorum. Şemsiyeleri olanlar var işte. Şemsiyeleri olanlar şemsiyelerini açtı. Biz orada yaklaşık 20-25 dakika yağmurun altında kaldık. Mesela bence bu Türkiye'de olmaz. Türkiye'de şöyle olurdu. Diğer o 2 arkadaşımız, onlar bu arada çift. Onlardan erkek olanı derdi ki yenge sen geç şuraya. Şemsiyenin altına. Bence böyle derdi. Ya da oradaki yine buralı ama ismen bilmediğim kişilerden bir tanesi derdi ki şemsiyenin altına geçmek ister misiniz? Bu Türkiye'de sorulurdu. Kimse senin orada 20-25 dakika ıslanmana hiçbir şey demeden sessiz kalmazdı. Ya zaten sorsalar bile nazikçe teşekkür edip reddederdim. Ama en azından bir sorun ya. Bu çok ilginç bir şey ve bu olurken de Fabio yağmurun altında kulağına dedim ki bak dedim bu Türkiye'de olsaydı böyle olmazdı. Haklısın dedi. Allah'tan benim eşim de Türkleri çok seviyor. O yüzden böyle arada ve içime dökebiliyorum arkadaşlar. Bunları birilerine anlatma ihtiyacı duyuyorsunuz. Eğer siz de şu an bu durumdaysanız, bu durumu yaşıyorsanız İçinizde tutmayın. Arkadaşlarınıza, ailenize çok rahat anlatabilirsiniz. Çünkü insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Bir tek ben yaşıyorum zannediyorlar. Yalnız değilsiniz. Bunu yaşıyoruz. Bunu başka yerlerde de yaşayabilirdik. Başka hayatlarda da yaşayabilirdik. Zaten yurt dışında yaşamanın bir zorluğu da hep diğer tarafını düşünmektir. Yurt dışında yaşamanın zorluğuyla ilgili de bir tane video çekeceğim bu arada. Çünkü onu da güncellemem gerekiyor. Daha önce çekmiştim yıllar önce. Ama üzerine birçok şey eklendi tabii ki. Bu arada sizinle İtalya'da uzun yıllar yaşamış birinin yorumunu paylaşmak istiyorum. Bugün bunu internette gezerken buldum. Temelde son birkaç yıldır İtalya'da büyük bir şehirde yaşıyorum. Ve onlara ayak uydurmaya çalışıyorum. Ama çok zorlanıyorum. Evet, seni anlıyorum. Ne yaparsam yapayım sanki mesafelerini korumaya çalışıyorlar gibi hissediyorum. İş arkadaşlarımla sohbet etmeye çalışıyorum ama hep çok kısa kesiyorlar ve konuşmakla pek ilgilenmiyor gibiler. Dillerini öğrendim, kültürlerine saygı duyuyorum ama ne yaparsam yapayım hep dışarıdan biri gibi kalacağım gibi duruyor. Ve arkadaş edinmek de zor çünkü çoğu insanın çocukluk, okul arkadaşlarından arkadaşları var ve hep aynı insanlarla takılıyorlar. Bu da benim zaten tespitlerimi bence yeterince doğruluyor diye düşünüyorum. Arada böyle bir uzun olarak kendi normal yaşantısından bahsedip demiş ki daha önce başka bir yerde böyle bir sorun yaşamadım. O yüzden de bunun benden mi kaynaklandığını yoksa onların doğası mı böyle anlayamıyorum. Başka benzer deneyimi olan var mı? Böyle bir yorum yapmış ve yoruma gelen cevap da yorumdan daha ilginç.
Aslında benim bildiğim ama sizin duyunca şaşıracağınız bir şey. Bu başka bir şehre taşındıklarında gerçek İtalyanların bile zorlandığı bir şey diye de böyle bir yorum gelmiş. Bu gerçekten böyle. Başka bir şehre taşınan İtalyanlarda da böyle bir sorun yaşanıyor. Yani işte buradan kalkıp atıyorum Milano'dan Roma'ya taşınsın. Roma'da yeni bir arkadaş çevresi edinmesi gerekiyor. Ama gerçekten orada yaşayan insanlar da belirli bir seviyeye kadar arkadaşlık yapabiliyorlar. Ve o yüzden de bütün tatillerde, bütün özel günlerinde tekrar asıl nerelilerse oraya dönmek istiyorlar. Bizde mesela aslında hayatlar artık o taşındığın yerde öyle bir oluşur, kemikleşir ki 5-6 yıl sonra artık çok gitmezsin bile. Sadece aileni görmek için memleketine dönersin. Ama İtalya'da mecburen gidiyorlar çünkü sosyalleştikleri ortam zaten o arkadaşları, eski arkadaşları tekrar bir geriye dönüş oluyor. Bunu da paylaşmak istedim çünkü benim söylediğim şeyleri bence çok güzel bir şekilde özetliyordu. Çok iyiyim bu arada. İyi değilim diyemeyeceğim. Ben bir şeyleri kabullendiğimde o öyleyken öyleymiş dediğimde çok iyi oluyorum. O yüzden size de bunu tavsiye ederim. Bir kapı vardır ya, zorlarsın giremezsin. İşte ben o kapıyı zorlamadığım için, ben girmemeyi tercih ettiğim için iyi hissediyorum. Ben uyum sağlamak istemediğim için iyi hissediyorum. Zaten ben genel olarak kimseye bir zararı olan bir insan değilim. Bu da bence beni yeterince etrafıma uyumlu yapmalı, kalıplara girmemeliyim. Bu arada bu kontrast, yani aramızdaki gördüğüm bu farklılıklar da beni daha çok kendi kültürüme bağlıyor. Daha çok beni kendi kültürüme itiyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü ister istemez içinizdeki o ben Türk'üm hissinin gururunu taşıyorsunuz nereye giderseniz gidin. O yüzden hani siz de neredeyseniz, ne yapıyorsanız şu anda bilmiyorum ama önce bir kendinizi sevin ve deyin ki ya bizim kültürümüz harika. Biz bize gelen yabancıya yabancı gibi davranmıyoruz. Biz hemen onu içimize alıyoruz. Benim eşim de böyle hissettiği için bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Yani böyle. Bu videoluk benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz tabii ki like bırakıp yorum yazmayı unutmayın. Bir de abone olun ki daha çok görüşelim. Daha çok şey konuşalım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.